Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte One Piece'in 1054. bölümünde olabilecek 5 maddeden bahsediyor olacağım. Yani olay örgüsü o kadar farklı olabiliyor ki arkadaşlar, hangi şeyle devam edeceğimizi kestirmek zor olabiliyor bazen One Piece'te. Ya bu seride şu an 1054. bölüm neler olabileceğini kestirebildiğimiz bölümlerden biri değil abi. Gerçekten birçok farklı seçenek olabiliyor. Bu yüzden abi ben de 5 farklı seçeneğe böldüm. 5 farklı seçenekten sizler de en çok hoşunuza gideni yorumlarda yazarsanız veyahut bunlardan farklı bir düşünceniz varsa yorumlarda bana belli ederseniz, yazarsanız çok mutlu olurum. En azından hoşuma giden olursa onun üzerine de bir teori veyahut bir video çekebiliriz abi. Şimdi küçük bir uyarı vermek istiyorum. Spoiler uyarısı veriyorum. Arkadaşlar, eğer ki mangada güncel değilseniz lütfen videodan yavaşça uzaklaşın. Çünkü şu an konuşacağım şeyler gerçekten fazlasıyla spoiler içerecek şeyler. İkinci olarak arkadaşlar, kanal yeni bir kanal biliyorsunuz. Bu yüzden sizlerin desteğini bekliyorum. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz, bir de naçizane yorumlarınızı bana iletirseniz çok çok mutlu edersiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Geçelim arkadaşlar One Piece 1054'te olabilecek 5 şeye. Evet arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş maddelerimize geçelim. Fakat ondan önce 1053. bölümde neler olduğunu ufaktan bir hatırlayalım. Eğer ki unutan arkadaşlarımız olursa bilgi tazeleyelim. Biliyorsunuz abi, Wano'da çok büyük bir parti başlamıştı. Ya savaştan sonra yapılan, Luffy'nin en sevdiği şeylerden biri olan parti bölümündeydi. Daha sonra bu partinin içerisinde Kid geliyor ve Kid yeni Yonko'ların kim olduğunu açıklıyor. Yeni Yonko'ların yanında Luffy'nin, Kid'in ve Low'un yeni ödüllerinden bahsediyor. Biliyorsunuz ki Buggy Reis ve Luffy yeni Yonko olarak belirlendi. İkinci olarak arkadaşlar, Kozuki, Sukiyaki ve Robin antik silah Plüton'dan bahsediyorlardı abi. Burası da çok çok önemli bir sahneydi. Üçüncü olarak arkadaşlar, Ryokugyu'nun bir gelişi vardı. Öyle bir geliş yok. Hepimizi çileden çıkartmıştı yani. Hem korkuttu, hem heyecanlandırdı, hem strese soktu, hem yeni bölümle ilgili böyle bizleri gitgide derine soktu, derin düşüncelere soktu. Şimdi 3 ana madde bunlar da abi. Bunların yanında bence olabilecek şeylerden bahsediyorum. Bunlarla beraber bunlardan da bahsedeceğim. İlk madde abi, sahne direkt Mary Joes'a dönebilir arkadaşlar. Mary Joes'a döndüğünde dünyada mevcut olabilecek olaylardan kısa kısa da bahsedebilirler. Yani dünyada şu anda olan birçok şey var. Çok çok fazla olay olduğu için bu olayları arkadaşlar bizlere ufak ufak hatırlatıp neler olabildiğinin dair işaretler verebilirler bize arkadaşlar. Bu da bize ne yapmış olur abi? Gelecek bölümlerde One Piece'in nasıl şekilleneceğine dair bir ipucu, bir fikir verebilir bize. Yani aynı anda birçok şeyden bahsedip yine bizi böyle karmaşanın içine sokup tek tek bu karmaşadan Oda'nın çıkarma şekli olabilir. Biliyorsunuz Oda bazen böyle yığınla bilgiyi atıyor ki hala atıyor zaten üstümüze. Daha sonra tek tek tane tane ayıklamaya başlıyor. One Piece'in ileriki bölümlerinde de, gelecek bölümlerinde de neler olabileceğine dair bizlere fikir verebilir. Yani Mary Jo sahnesi gelirse çok önemli şeyler öğrenebiliriz arkadaşlar. İkinci olarak sahne direkt Reveria'da yaşanan olaylara dönebilir abi. Yani Sabo Vivi olayına çevrilebilir ve orada ne yaşandığına dair bize bütün bilgileri aktarabilirler. Komutanların, yani devrim ordusu komutanlarının yenilip yenilmediğine dair, Sabo ile Vivi'ye ne olduğuna dair, Sabo yakalandı mı, öldürüldü mü veya orada bir suikast gerçekleştirildiği söylendi. Bu suikast Vivi'ye mi yapıldı? Sabo mu öldürüldü, suikast olarak adlandırıldı? Veyahut işte Nefeltali Kobra mı öldürüldü? Burada da çok fazla soru işareti var. Yani direkt Reverie sahnelerine oradan kafa çevrilip Ryokugi sahnesi bir yana bırakılıp Reverie sahnesinde neler olduğunu, birçok soru işaretini aydınlatma evresine geçişi yaşatabilir yani bize o da. Şimdi böyle bir durum olursa neler olur abi? Direkt Reverie sahnesinden başlatılırsa bu bize yeni bir büyük savaşın çok yakın zamanda geldiğini gösterecek. Zaten o da demişti ki yakın bir zamanda Wano'dan sonra çok çok büyük bir savaş, hatta Marineford Savaşı'nı gölgede bırakacak bir savaş geldiğinden bahsetmişti. Birçok One Piece topluluk kanalı bu savaşın Vivi ve Sabo olayıyla ateşleneceğini söylüyor. Ben de buna katılıyorum. Yani Türkiye'de olan birçok One Piece kanalı, işte Tefo'dur, Grand Line Yolculuğu'dur, Engin'dir, Nemo'dur, Alperen'dir, hepsi bu şekilde düşünüyor. Şahsen ben de aynı şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Yani gerçekten eğer ki bir savaş olacaksa Sabo ile Vivi arasında olan Reverie olaylarında yaşanacak olay örgüsüyle başlatılacaktır o savaş. Burada da bir nokta koyalım abi. Gelelim arkadaşlar 3. seçeneğimize. Yani 1054'ten sonra olabilecek 3. ihtimal. Ryokugi sahnesiyle devam edebiliriz arkadaşlar direkt. Bu sahne devam ederse ben şundan emin oluyorum abi. Çok büyük bir kıyım yaşanır. Harbiden çok büyük bir kıyım yaşanır.
Yani Ryokugi baya psikopat görünen bir arkadaş. Eğer ki Ryokugi oradaki savaşa dahil olursa göreceğimiz şey şu olacak abi. Amiral vs Korsan Mink Samuray ittifakı olacak arkadaşlar. Eğer böyle bir durum olursa gerçekten ciddi bir savaş görebiliriz. Fakat arkadaşlar şöyle bir detay da ekliyorum. Benim 1054. bölümde Ryokugi'nin adaya gelmesiyle ilgili farklı bir teorim var. Eğer ki bu teoriyi izlemediyseniz kartlara bırakıyorum arkadaşlar. Siz de bu kartlardan açıklamaya da aynı şekilde bırakırım. Bir videoyu izleyin derim. Fikirleriniz değişebilir. Çünkü ben hala Ryokugi'nin biraz daha farklı bir olay örgüsüyle ilerleyeceğini düşünen taraftayım abi. Sizlere de o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Diyelim ki benim fikirlerimden daha farklı bir şekilde normal Ryokugi savaşta. O an orada devam ediyor. Yani tam savaşta diyorum. Partinin olduğu sürede Wano'da diyelim. Eğer Ryokugi gelirse abi bu savaşı göreceğiz. Net bir şekilde Amiral vs Korsan Mink Samurai ittifakı göreceğiz. Ve en az abi birkaç tane ölü görebiliriz. Tayfadan kimsenin öleceğini düşünmüyorum. Belki yakalanan olabilir. Bunların arasında Nico Robin de var. Buna da geleceğim abi. Nico Robin'de yakalan insanlar arasına girebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik 4. seçeneğimize. Şimdi bu seçenek de önemli arkadaşlar. Bu seçenek baya önemli hatta. Yani ta böyle 100. bölümden falan, böyle 200. bölümden falan diyeyim. Robin'in tayfaya katıldığı ve bizlerin işte antik silahtan falan haberimiz olduğu Alabasta sezonuna dayanan bir şey abi bu. Yani Robin ve Kozuki Sukiyaki arasında geçen bir konuşma oldu. Zaten başta bahsettim bundan. Burada antik silah Plüton'dan bahsettiler arkadaşlar. Eğer ki sahne Robin ve Kozuki Sukiyaki arasında geçerse burada abi bize antik silah Plüton'un geçmişine dayalı birkaç bilgi verilebilir. Ve ben bunu çok isterim. Abi bu kadar seçeneğin arasından en çok şahsen istediğim şey Robin ve Kozuki Sukiyaki'nin arasında geçen konuşmadan direkt bir flashback görüp abi antik silah Plüton'un ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl yaratıldığını, en azından bunlara yakın bir detay, ufak bilgiler vermesi beni çok 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 mutlu eder abi. Yani düşünsenize, dünyada bilinen 3 tane antik silah var. Bir tanesinin kim olduğunu biliyoruz zaten. Deniz kraliçesi, işte deniz tanrısı Poseidon olarak geçiyor. Deniz tanrısı Poseidon'un yanında hepimiz Uranüs olarak Kozuki Momonosuke'yi bekliyorduk. Fakat yani bu olay örgüsünden sonra Momonosuke'nin Uranüs olmadığını düşünüyorum. Yani hayvanları, işte büyük canavarları vesaire duyma yeteneği vesaire Luffy'de de var biliyorsunuz. Yani bu daha çok insanlarda olan, seçilmiş insanlarda çıkan bazı özellikler gibi düşünmeye başladım artık ben. Bu yüzden arkadaşlar Uranüs ve antik silah Plüton hala nerede olduğu, ne oldukları belli değil. Plüton'un bir gemi olduğunu biliyoruz. Evet. Ama bu gemi nasıl üretildi? Nerede üretildi? Kimler tarafından üretildi? Bu gemi gerçekten bu kadar tehlikeli mi? Bu tarz bilgiler görmek beni çok 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 mutlu edecek arkadaşlar. Ve gelelim arkadaşlar 5. ve son seçeneğimize. 5. ve son seçenekte arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Vano'daki parti devam eder. Yine böyle tayfa arasında geçen gülücüklü, kıkırdaklı, bilmem nelik, yani gülüşmeli bölümler, sahneler, birazcık komik, birazcık sinir bozucu sahneler izleyebiliriz. Ama böyle bir sahne gelse bile sahnenin sonunda bence kayda değer bir şey bize gösterilir ve yine bizden bir hafta beklememiz istenebilir. Bu seçenek hiç olmasın taraftarıyım. Ama bu seçenek de olabilir. Göz ardı etmemek gerekiyor. Yine de arkadaşlar, o da bu kadar büyük aralar verdiğinde, genelde 2 haftalık vesaire aralar verdiğinde, bu aralardan sonra çok büyük olaylar gerçekleşiyor. Ben de yine çok büyük olayların gerçekleşeceğini düşünüyorum. Oyum 4. seçenekten yana, yani Robin ve Kozuki Sukiyaki'nin konuşması ve Plüton'a dair bilgiler gelmesinden yana. Sizler de oylarınızın hangisinden olduğunu bana belirtirseniz çok çok mutlu olurum. Bu olay örgüsü haricinde fikriniz varsa yorumlara fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bir de yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.